Selamın aleyküm. Allah dostları. Menkıbeler kitabına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine zamanı ve mekanı aşan bir hikayeye yolculuk edeceğiz. Bu sadece bir hikaye değil, bir gönül penceresi, bir iç sesin yankısı. Her hikayede bir ders, her cümlede bir iz saklı. Belki bugün dinleyeceğiniz menkıbe size tanıdık gelecek. Belki de hiç beklemediğiniz bir yerden dokunacak yüreğinize. Kulaklığınızı takın, gözlerinizi kapatın ve bırakın bu hikaye sizi olduğunuz yerden alıp bambaşka diyarlara götürsün. Çünkü anlatacaklarımız sadece bir hikaye değil, yürekten yüreğe bir yolculuk. Hazırsanız, Menkıbeler kitabının yeni sayfası açılıyor. Ucu bucağı görünmeyen çölün kıyısında, rüzgarın altın kumların kirpiklerinde oynayıp, her gün yeni şekiller dokuduğu yerde, zamana boyun eğmiş toprak evleriyle küçücük bir köy yer alıyordu. Burada, kavurucu sıcaklık ve uçsuz bucaksız kumlar arasında, Nalan adında güzel bir kadın yaşıyordu. Aynı anda hem güzelliği hem de acıyı taşıyabilen bir kızdı. Bal rengi gözleri, derin sırlarla dolu iki kuyu gibiydi. Sol yanağındaki küçük beni, karanlık bir gökyüzündeki tek yıldız gibi görünüyordu ve yüzüne karşı konulmaz bir masumluk katıyordu. Çocukluğundan beri yalnızdı. Annesinin şefkatini, babasının koruyucu sesini hiç duymamıştı. Dünya onun için sessiz bir boşluktu ve o boşluğun içinde kalan tek kişi Münir'di. Ama Münir, taş gibi bir kalple yaşayan, ticaretten başka bir şeyi umursamayan bir adamdı. Onun yanında olmak, bir eşten çok bir yük gibiydi. Güneşin ilk ışıklarıyla, horoz bile uyuyanları uyandırmadan önce Nalan uyanırdı. Eskimiş abasını zayıf bedenine sarar, baktığı deve sürüsünün yanına çıkardı. Develer onun tek dostuydu. Kuru otları çiğnerken çıkardıkları sesleri dinler, onlara içini dökerdi. Güneş, ufukta ateşten bir top gibi yükseldiğinde, Allah'ım bugünü hayırla geçireyim diye fısıldardı. Alın teriyle karışmış toprağı silerken dileğini sessizce söylerdi. Öğle vakti sırtında ağır bir odun demetiyle dönerdi. Bacakları yorgunluktan titrer ama evde şikayet etmeye cesaret edemezdi. Hemen Münir için öğle yemeğini hazırlamaya başlardı. Yaralı elleriyle soğanı doğrar, tencereyi dikkatle karıştırırdı. Sanki bir ses çıksa kocası rahatsız olacakmış gibi. Münir ise gün ortasında, güneş neredeyse gökyüzünü kavurduğunda uyanırdı. Bitkin gözlerini açar, sıkılarak esnerdi. Her sabah olduğu gibi yatağının yanındaki gizli para kesesini yoklardı. Tenceredeki yemek hazır ve özenle pişmiş olurdu. Ama Nalan'a hiç bakmazdı. Yanında duran kadın nefes alsa rahatsız olacakmış gibi davranır. Açgözlülükle yemeğini yer, tabakları kirli bırakır ve tek kelime etmeden devesine binip giderdi. Pazarda deve alıp satardı. Köyde herkes onun ticari zekasından ve artan zenginliğinden bahsederdi. Ama her akşam cebinde sadece tozla dönerdi. Nalan'a ne yeni bir kıyafet ne de basit bir şeker alırdı. Köyün diğer kadınlarının, eşlerinin aldığı süslü kıyafetleri giydiklerini ya da basit takıları taktıklarını fark ederdi. Ama Nalan sessizce gülümseyip kendi kendine şöyle derdi. Belki borçları vardır. Belki bu aralar ticareti zorlaşmıştır. Önemli olan birlikte olmamız. Gerçek ise çok daha acıydı. Münir fakir değil, cimriydi. Parasını yatağının altında saklar. Her gece hırsla sayardı. Karısı ise bir efendinin evindeki hizmetçi gibi yaşardı. Gece olunca Nalan işlerini bitirirdi. Münir'in kıyafetlerini yıkar, yatağını temizler ve odanın bir köşesindeki eski hasırda uyurdu. Annesinden kalan yastığa döktüğü gözyaşları eşlik ederdi ona.
Belki Allah bir çıkış yolu gösterir. Belki bir gün Münir'in kalbi yumuşar diye ümit ve dua ederdi. Yine bir gün, eve dönerken her zaman yaptığı gibi, eskimiş bir ip yardımıyla odun demetini sırtına kaldırdı. O anda dikenli dallar etine saplandı, kemiklerine kadar işledi. Attığı her adım, közlerin üzerinde yürümek gibiydi. Ama yine de ilerlemeye devam etti. Gözlerini yere dikmişti. Düşmemek için ve kimsenin halini görmemesi için. Bedenindeki acı, kalbindeki yükle kıyaslandığında hiçbir şeydi. İçinde, odun yaralarının ötesinde daha derin bir yara vardı. Sırtındaki ağırlıktan da büyük. Sessizce acı çekiyordu. Kimse feryadını duymuyordu. Bir tek Allah, kalplerde olanı bilen, içindeki çığlığı duyuyordu. Gözyaşları, yanaklarına ulaşamadan buharlaşıyordu. Sanki Münir görürse, bunu zayıflık sayacakmış gibi onlardan bile utanıyordu. Öğle vaktinin yakıcı güneşi altında, Nalan çektiği acıya daha fazla dayanamadı. Hem sırtındaki acı, hem de yıllardır gördüğü eziyetin, birikmişliği ve kırılmışlığı vardı. Bir anda bu durum canına tak etti durdu. Tükenmişliğine belki bir yudum su iyi gelebilirdi. Ama suyunda bittiğini görünce, anlık bir patlama yaşadı. Boş su kırbasını sımsıkı tutarak ellerini göğe kaldırdı. Bulutsuz mavi gökyüzüne baktı ve kırık bir dua fısıldadı. Ya Rab, sen halimi bilirsin, senden ne rahat ne de zenginlik isterim. Sadece merhamet eden bir kalp, gözyaşlarımı silen bir el isterim. Sonra alnını, toz ve acılarla dolu parmaklarıyla sıvazladı ve yürümeye devam etti. Duası ise rüzgara karışarak bilinmez diyarlara gitti. Kerpiç eve girdiğinde, gücünü kapıda bırakmış gibiydi. Aniden damarlarında ateş dolaşmaya başladı. Ayaklarının altındaki dünya eski bir döner çark gibi dönüyordu. Duvara tutunmak istedi ama yorgun parmakları gücünü yitirmişti. Dizlerinin bağı çözüldü, yere yığıldı. Evin soğuk, tozlu zemini tenine değdiğinde, acı ve yorgunluk birbirine karıştı. Yere kapaklanmış halde, acıyla titreyerek ilerliyordu. Hareket ettikçe sanki ağrıları bedeninin içinden dehşet verici bir azapla, kıvranarak sürünmesine sebep oluyordu. Sonunda eski döşeğine ulaştı. O döşek, acılarının yoldaşı olmuştu. İçinden sessizce fısıldadı. Sadece birkaç dakika dinleneyim. Sonra kalkar yemek yaparım Münir için. Evi yemeksiz bulmaz. Bu kez bedeni onu yarı yolda bıraktı. Ateşin yakıcı dili her zerresine dokunuyor. Soğuk terler çaresizliğin izleri gibi teninde süzülüyordu. Göz kapaklarını kaldırmaya çalıştı ama dağ gibi ağırdı. Kalbinin sesi kulaklarında yankılanıyordu. Ölümün davulları gibi. Dışarıdaki çöl sıcağı, vücudundaki iç ısıyla birleşerek dayanılmaz bir cehennem yaratıyordu. Münir o gün işlerini erken bitirmişti ve hayatında ilk defa eve erken gelmişti. Ağır adımlarla eve girdi. Gururlu burnu, alıştığı yemeğin eksikliğini hemen fark etti. Sert bakışları ile evi taradı ve sonunda karısının döşeğe serilmiş, yıpranmış bedenine takıldı. Sesi, aç bir yaratık gibi gürledi. Yemek nerede? Nalan başını kaldırmaya çalıştı ama başaramadı. Sadece kırık dökük birkaç kelime fısıldadı. Münir. Hastayım. Ne olur. Doktor. Ama Münir'in gözlerinde sadece tembel bir kadın vardı. Sırtını döndü ve yemeğini kendi hazırlamaya başladı. Her hareketi Nalan'ın kalbine bir bıçak gibi saplanıyordu. Yemek bittikten sonra Nalan'a küçümseyen bir bakış attı ve dedi ki, "Açsan kalk ve kendin hazırla. Hastalık numaralarını bırak."
Anda Nalan'ın bedenini yakan şey artık sadece ateş değildi. Gerçek çok daha acıydı. Hiçbir zaman eş olmamıştı. Sadece kullanılıp atılacak insan biçiminde bir ev eşyası olmuştu. Daha önce dökülmeyen gözyaşları şimdi sel gibi aktı. Ama ağladığı şey çektiği acıya değildi. Yıllarca kandırıldığı içindi. Merhametin, taş bir kalpte karşılık bulacağını sanmıştı. Şimdi, ateşin ve ilgisizliğin gölgesinde, sabır ve umudun üzerine serdiği halının altındaki gerçeği görmeye başladı. Günler, dağlar gibi Nalan'ın üzerine yığıldı. Bedeni artık bir zamanlar var olan kadının zayıf bir gölgesine dönüşmüştü. Yatağında kıpırdayamaz hale gelmişti. Sanki bedeni, ölümünden önceki sessiz bir bekleyişe yataklık ediyordu. Ateşi hiç düşmüyordu. Yetersiz beslenmeyle zayıflayan vücudu giderek daha da silikleşiyor. Kemikleri ince teninin altından ürkütücü bir şekilde belirginleşiyordu. Bal rengi gözleri, bir zamanlar parıldayan yıldızlar gibi, şimdi boşluğun içinde kaybolmuş, sönmekte olan yıldızlar gibi görünüyordu. Zaman geçtikçe Münir'in işleri birikmişti. Ticaretiyle ve kendi çıkarlarıyla o kadar meşguldü ki Nalan'ın sessiz çöküşü gözünün önünde bile olsa fark etmiyordu. Fakat bir gün, işlerini artık Nalan'sız sürdüremez hale geldiğinde, çünkü yemekler yapılmıyor, ev sessizlikten boğuluyordu. Sonunda köyün yaşlı doktorunu çağırmaya karar verdi. Bu karar, ne vicdanın sesiyle ne de içinde uyanan merhametle alınmıştı. Sadece, işinin aksamaması için atılmış bir adımdı. Nalan'ın yaşamı gözünde bir hizmetin devamıydı. Bir insanın değil. Münir karısını düşünerek değil, köylülerin üzerine yapışan bakışlarından kaçmak için köyün doktorunu çağırdı. Doktor, kerpiç eve girerken hastalık ve yoksulluk kokusuyla burun kıvırdı. Nalan'ı deneyimli bir elle muayene etti. Sonra Münir'e sessiz sitemle dolu gözlerle döndü. Eşinizin vücudu ciddi şekilde tükenmiş durumda. Uzun süreli yetersiz beslenme, aşırı yük ve ilgisizlik onu bitkin hale getirmiş dedi doktor. Sakin ama ağır bir ses tonuyla. Bu şifalı bitkiler yardımcı olur. Ama en önemlisi ona iyi besinler vermeniz gerek. Ancak Münir doktorun sözlerini bitirmesini beklemedi. Gözü çoktan bitkilerin fiyatını inceliyordu. İçinden fısıldadı. Onca para yarın belki ölecek bir kadın için mi? İlaç parasını isteksizce ödedi ama doktorun önerdiği et veya meyveleri almadı. Eve, şifalı otlarla birlikte eski bir un çuvalı getirip Nalan'ın yanına fırlattı. "İşte ilacın," dedi. "Ne istersen hazırla. Ben senin hizmetçin değilim." Nalan, yatağında uzanırken her şeyi duyuyordu. Gözleri, Münir'in uzaklaşan gölgesini takip etti. Sonra çuvalın üzerinde durdu. O an anladı. Hayatı, kocasının gözünde bir avuç para etmiyordu. Artık gözyaşı bile dökemiyordu. Ama acının en derin noktası henüz gelmemişti. Köyden bazı komşular, merhametle Nalan'ı ziyarete geldi. Aralarında gözleri her zaman fırsat kollayan açgözlü komşu Şehnaz da vardı. Her ziyaretinde sahte şefkat sözleriyle eve giriyordu. "Allah sana şifa versin Nalan, sen çok güçlüsün." Ama gözleri, yoksul evin içinde dolaşıp Münir'in dışarıda onu aç bir köpek gibi bekleyen gözleriyle buluşuyordu. Konuşmaları uzamaya başladı. Şehnaz'ın yapmacık kahkahaları, Münir'i etkilemek için abartıyla doluydu. "Vallahi Münir, ne sabırlı adamsın. Nalan gibi bakıma muhtaç birisini herkes çekemez. Ben olsam çoktan kapının önüne koymuştum." Nalan aptal değildi. Yatağında onların ihanet dolu fısıltılarını duyuyordu. Münir'in elinin,
Ona sözde Nalan'ın hediyesini verirken Şehnaz'ın eline nasıl dokunduğunu görüyordu. Artık fiziksel acılar hiçbir şeydi. İhanet kalbini bir bıçak gibi yaralıyordu. Zamanla Şehnaz her gün gelmeye başladı. Artık Nalan'ı değil Münir'i görmek için. Birlikte deve ahırına gider. Münir'in koluna girer. Bir gelin gibi kahkahalar atardı. O sırada nikahlı karısı kahrından ölüyordu. O gecenin boğucu sessizliğinde, Nalan yüksek ateşle kıvranırken evin penceresinden gelen bir fısıltıyı duydu. Münir, alçak bir sesle Şehnaz'a şöyle diyordu: "Biraz sabret, yakında her şey bitecek. Sonra seninle evleniriz." O sözler devenin belini kıran son saman tanesiydi. Nalan bu kez acıdan değil, gerçeklerden gözlerini kapattı. Hayatı kocaman bir yalandı. O gün hava çok sıcaktı. Gökyüzü bile bu gizli günaha tanık olmak istemiyor gibiydi. Münir ahırda hesap defterine son kararlarını yazarken aklı Şehnaz'daydı. Ansızın Şehnaz hayalet gibi göründü. Hafif adımlarla Münir'e yaklaştı. Gözleri kurnazca parlıyor. Dudaklarında sinsi bir gülümseme beliriyordu. Etrafına bakıp kimsenin olmadığından emin olduktan sonra Münir'in kulağına ipek gibi yumuşak bir sesle fısıldadı: "Çok bekledim Münir. Artık benimle evlenmeli. O evdeki yükten kurtulmalısın." Münir bir an irkildi ama Şehnaz'ın açgözlü güzelliğine olan zaafı onu dikkatle dinlemeye itti. "Seni istiyorum Şehnaz. Ama insanlara ne derim? Nalan'ı boşadığımı nasıl açıklarım?" Şehnaz sinsice güldü. Münir'e daha da yaklaştı. Ağır parfümü Münir'in burnunu sararken, sözleri kalbine kötülükle nüfuz ediyordu. "Onlara yardım etmem için seninle evlendiğimi söyle. Senin gibi bir adam için ikinci bir eş normal. Birkaç gün sonra Nalan'ı arabayla al, komşu şehirdeki doktora götürdüğünü söylersin. Yolda onu çölde bırak. Zaten kim sorar ki? Zayıf, hasta bir kadın, kaderi belli zaten." Münir bir an bile tereddüt etmedi. Yüzünde donuk bir gülümsemeyle sanki yeni bir ticaret planı dinliyordu. Bir cinayeti değil. "Harika fikir. Yarın yaparım," dedi. O anda, Nalan ile yıllarca yan yana geçirdiği zamanları unuttu. Her sabah gün doğmadan uyanıp develeri otlattığını, odun topladığını, yaralı elleriyle ona yemek yaptığını, hepsini unuttu. Nasıl da gülümserdi Nalan. Sırf Münir görüp de üzülmesin diye, yorgunluğunu içine gömerdi. Ama onun yıllarca gösterdiği bu özveri, Şehnaz'ın sahte cazibesi karşısında hiçbir şeydi. Kerpiç evin içinde, Nalan yatağında yatıyordu. Vücudu sürekli öksürükle sarsılıyor. Gözleri tavanın çöküp duran tozlarına odaklanmıştı. Bilmiyordu ki uğruna hayatını adadığı adam, onun öldürülmesini planlıyordu. Ve belki bu yatak, göreceği son yer olacaktı. Münir'in evin içine giren ayak seslerini duyunca, Nalan gülümsemeye çalıştı. Ama Münir ona bile bakmadı. Küçük bir çanta hazırlamaya başladı. Soğuk bir sesle, "Yarın komşu şehirdeki doktora gidiyoruz. Hazırlan," dedi. Nalan, belki kalbi yumuşamıştır diye bir an Allah'a şükretti içinden. Ama gözlerine baksa, içinde yanan simsiyah bir kötülük görecekti. Gün doğarken gökyüzü karanlık griye bürünmüştü. Sanki olacaklara tanıklık etmek istemezcesine. Münir, hastalık ve açlıktan hafif bir tüy gibi kalan Nalan'ın bedenini aldı. Onu sertçe tahta arabaya bıraktı. Başı için yastık bile koymadı. Sadece yanına yarı dolu bir su kırbası bıraktı. Sanki ona yavaş ve acılı bir ölüm fırsatı tanıyordu. Araba çölde ilerledikçe her adım Nalan'ı insanlıktan biraz daha uzaklaştırıyordu. Ateşten baygın halde, kapalı gözleri Münir'in şeytani bakışlarını da,
bekleyen acımasız çölü de göremiyordu. Saatler süren yolculuğun ardından Münir, kum denizinin ortasındaki kuru bir ağacın gölgesine ulaştı. Nalan'ı taşıdı, bir ceset gibi ve zayıf gölgeye bıraktı. Cebinden önceden hazırladığı küçük bir kağıt çıkardı. Onu Nalan'ın yırtık giysilerine yerleştirdi. Sonra son kez ona baktı. O bakışta merhamet yoktu. Bir katilin kurbanının son nefesini kontrol edişi vardı. Arkasını döndü. Arabaya bindi ve tek bir kere bile arkasına bakmadan gitti. Köye döndüğünde Şehnaz kapıda onu bekliyordu. Avını bulmuş bir tilki gibi gülümsüyordu. Münir konuşmadan ona sarıldı. Sanki savaştan zaferle dönmüş gibiydi. Nalan artık yok. Önümüzde hiçbir engel kalmadı. Şehnaz boğuk bir kahkaha attıktan sonra Münir'le birlikte evin içine girdi. Sanki bir cinayetin değil, bir düğünün hazırlığını yapıyorlardı. Aynı gün sade bir düğün yaptı. Birkaç komşu katıldı ama kimse Nalan'ı sormadı. Ya korkudan ya da Münir'in zorbalığından sessiz kalmayı seçtiler. Çölde, kurumuş bir ağacın altında, Nalan gözlerini yavaşça açtı. Güneşin yakıcı sıcaklığıyla yüzü yanarken. Etrafına baktı. Sonsuz gibi uzanan çöl, artık gölgesi kalmamış bir ağaç. Münir nereye gitti? Belki odun toplamaya gitmiştir, diye düşündü saflıkla. Ama saatler geçti. Güneş kızgın bir lav gibi aktı ve Münir dönmedi. O an, Nalan'ın içindeki son umut kırıldı. Gözyaşları sel oldu. Öyle ki yüzünü çevreleyen kumlar bile ıslak hale geldi. Ya Rabbim! Neden ben? Ne yaptım da bunu hak ettim? Diye iç geçirdi. Elini uzatıp kırbadan su içmek istedi ama bedeni artık tükenmişti. Gözyaşları bile kalan son enerjisini alıyordu. Gözlerini kapattı. Bilinci yavaşça kararmaya başlamıştı. Bilinci yavaş yavaş kararmaya başlarken gözlerini kapattı. Ardından son bir dua fısıldadı. Yerde bana merhamet edecek kimse yoksa, sen ol benim rahmetim ya Rab. Güneş battı, gökyüzü morumsu bir hüzne büründü. Sanki Nalan'ın ölümüne bakmaya utanır gibiydi. Kurumuş ağacın altında uzanmıştı. Bedeni ölümün örtüsü gibi bir gölgeye benziyordu. Yanındaki boş su kırbası, adeta onunla dalga geçercesine, içindeki son damlayı esen rüzgarla oynatıyordu. Ama Nalan elini uzatamayacak kadar güçsüzdü. Çatlamış dudakları kurak toprak gibi, dili susuzluktan şişmişti. İçinde bir ateş yanıyordu. Organlarını parça parça eriten bir yangın. Münir, neden diye fısıldadı. Ama sesi duyulmazdı. Rüzgar o kelimeleri alıp kuma gömdü. Sanki onları Münir'e iletmeye bile razı değildi. Bir zamanlar yaşam dolu olan bal rengi gözleri artık solmuştu. Nalan'ın yanakları kor gibi kızarmıştı. Bedenindeki her ağrı zerresi ona dayanılmaz bir ihaneti hatırlatıyordu. Ya Rabbi, bana zulmettiler. Ama sen merhametlisin diye iç geçiriyordu. Gece çökerken, uzaktan kurtların ulumaları duyulmaya başladı. Sert ve keskin sesleri, havayı yararcasına yayılıyor. Yaklaşan tehlikenin habercisi gibi ürpertiyle yankılanıyordu. Nalan, yorgun bedenini zorlayarak başını hafifçe kaldırdı. Karanlıkta parlayan gözlere baktı. Kurtların gözleri, sanki şeytani bir kırmızı parıltıyla, pusuda bekleyen közler gibiydi. Hayır, hayır Allah'ım, beni onlara yem etme dedi sessizce. Ama bedeni artık ona itaat etmiyordu. Kurtların adımları yaklaşıyor. Sıcak solukları havayı yakıyordu. Nalan gözlerini kapattı. Kurtlardan değil, yaklaşan kötülüğün gözlerinin içine bakarak ölmekten korkuyordu.
Tıpkı Münir'in kendisine yaklaşırken duyduğu korku gibi. Kurtlar ona ulaşmadan, Nalan bilincini tamamen yitirdi. Göz kapakları kararmış bir perdenin yaşamına çektiği son örtüydü. Artık ne susuzluk, ne acı, ne de korku hissediyordu. O an, gökteki ay üstten ona bakıyor. Soğuk ışığını hareketsiz bedenine yansıtıyordu. Sanki onu başka bir dünyaya uğurluyordu. Belki bu acımasız dünyadan daha merhametli bir yere. Ve o anda, çöl ölümün sahnesi gibi sertleştiğinde, garip bir şey oldu. Kurtlar aniden uzaklaştı. Sanki onları korkutan bir şey olmuştu. O yerin yakınında, basit kerpiç bir evde yaşlı bir tüccar ve çocukları Berat ile Serap oturuyordu. Evin yanında, Berat'ın her gün develerle ilgilendiği bir ahır vardı. O sabah, Berat develeri ahıra sokmaya çalışırken büyük beyaz bir dişi deve kaçtı. Berat hiç düşünmeden atına atladı ve kumda devenin izini takip etmeye başladı. Saatlerce kavurucu güneşin altında ilerledi. Sonunda, çölün ortasında kuru bir ağacın yanında çömelmiş deveyi buldu. Ama onu asıl şaşırtan, ağacın altında yatan zayıf bir kadındı. Dikkatlice yaklaştı. Gördü ki kadın ölmek üzereydi. Nalan, devenin sıcak soluğu yüzüne çarptığında gözlerini zorlukla araladı. Ve karşısında, dingin gözlü, uysal beyaz deveye baktığını fark etti. Zayıf dudaklarında uzun zamandır görülmemiş bir gülümseme belirdi. Sonra bilinci yeniden kayboldu. Berat hızla yanına koştu. Alnına dokundu. Nalan ateşler içindeydi. Onu dikkatlice devenin sırtına yerleştirdi. Düşmemesi için sağlamca bağladı. Kendi atına binip köye doğru yola çıktı. Kaçan deve de onu tevekkülle takip ediyordu. Sanki birinin hayatını kurtardığını biliyormuş gibi. Berat köye döndüğünde, arkasında deve ve sırtında baygın bir kadınla herkesin ilgisini çekti. Genç bir adam, kaçmış bir deve ve sırtında ölmek üzere olan bir kadın. Yaşlı tüccar baba ve Serap kerpiç evin kapısında şaşkınlıkla baka kaldılar. "Evladım, bu kim?" diye sordu baba, kısık ama sert bir sesle. Berat, Nalan'ı dikkatle indirerek, "Sonra anlatırım." "Ölmek üzere," dedi. Onu içeri aldılar. Saman bir yatağa yatırıp üzerine yün battaniye örttüler. Serap hemen soğuk su getirmeye koştu. Berat ise yaşlı köy doktorunu çağırmaya gitti. Doktor, tecrübeli gözlerle Nalan'ı muayene etti ve mırıldandı. Susuzluk ve ateş vücudunu tüketmiş ama Allah'ın izniyle yaşayacak. Onlara keskin kokulu şifalı bitkiler verdi. Serap ilacı hazırlarken Nalan'ın yırtık elbiselerinden sarkan küçük bir kağıt fark etti. Kağıdı dikkatlice çekti. Sarı ve kirliydi ama üzerindeki yazılar netti. Bu kadın Nalan, Kerim'in kızı. Tüccar Münir'den kaçarak ayrılmış, dini olarak boşanmıştır. Onu bulan bilsin ki artık kimsenin karısı değildir. Serap'ın elinden kağıt düştü ve haykırdı. Bu yeni yazılmış. Bu boşanma belgesi değil, sahte bir suçlama. Aile bireyleri etrafına toplandı. Sanki ellerinde saatli bir bomba vardı. Yaşlı tüccar öfkeyle başını salladı. Bu yazının ardında pis bir adam var. Berat titreyen elleriyle kağıdı tuttu. Onu vahşi hayvanlar gibi öldürmeye çalışmışlar. Serap gözyaşları içinde Nalan'a baktı. Kimdi bu canavar? Ona bunu neden yaptı? Ve tam o anda, Nalan yatakta kıpırdadı. Sanki onları duyuyordu. Ama gözleri hala kapalıydı. Münir her geçen gün tutkularının esiri oluyor. Şehnaz'ın büyüsüne kapılıyor, ne isterse yapıyordu. Yeni hayatında ticaretinden, servetinin kaynağı olan develerden bile uzaklaşmıştı.
Ahırda bir zamanlar sıralanan develer, ya açlıktan telef oluyor ya da Şehnaz'ın lüks yaşam giderlerini karşılamak için ucuza satılıyordu. Şehnaz, her gün Münir'e gülümsemeye devam etse de, gözlerindeki parıltı artık sadece tükenen altını görüyordu. Ay ışığının aydınlattığı bir gecede, Münir ona kur yaparken Şehnaz sinsice bir plan kurdu. Yanına oturdu ve yalancı bir yumuşaklıkla, "Münir, neden burada çürüyelim? Tüm develeri sat, büyük şehre gidelim. Orada yine zengin bir tüccar olursun," dedi. Ertesi gün, Münir son devesini bile sattı. Ahırı bile artık işe yaramıyor diyerek elden çıkardı. Tüm parasını ve altınlarını deriden yapılmış büyük bir torbaya koydu. Yeni şehir hayalleriyle doldu. O gece, Şehnaz nadiren yaptığı gibi gösterişli bir akşam yemeği hazırladı ve Münir'e güçlü bir uyku ilacı karıştırılmış içki sundu. Münir iştahla içti. Birkaç dakika içinde yere yıkıldı. Kesilmiş bir ağaç gövdesi gibi. Şehnaz, altın dolu torbayı sırtına bağladı. Münir'in en iyi atına binip gecenin karanlığında sessizce kayboldu. Sanki hiç var olmamış gibi. Münir, güneş doğduğunda uyandı. Yerde yalnızdı. Yanında boş bir yemek tabağı vardı. Şehnaz'ı çağırdı ama yanıt gelmedi. Her köşeyi didik didik aradı ama iz bile bulamadı. Gerçeği fark ettiğinde içindeki volkan patladı. Altın yoktu. At yoktu. Şehnaz da yoktu. Sokaklara fırlayıp çılgınca bağırdı. "Hırsız, beni kandırdın, yılan kadın." Köylüler küçümseyerek izlediler. Kimileri alayla gülümsüyor. Kimileri ise başlarını sallayarak bir zamanlar aynı zalimlikle terk edilen Nalan'ı hatırlıyordu. Bu sırada Nalan, çöl çiçeği gibi yavaş yavaş iyileşiyordu. Yıllarca susuz kalmış bir kök gibi. Geçen her gün ona yeni bir güç katıyordu. Sonunda yardım almadan ayağa kalkmayı başardı. Bir gün, kerpiç evin köşesinde durdu. Ellerini semaya kaldırdı ve uzun bir şükür secdesine kapandı. Gözyaşları yanaklarını ıslatırken fısıldadı. "Allah'ım, bana sağlığımı geri verdin. Yetimliğimden sonra bana bir aile verdin. Şükürler olsun." Sonra dönüp yaşlı adam, Berat ve Serap'a baktı. Gözleri minnetle parlıyordu. "Bana yaptıklarınızı asla unutmayacağım. Ruhumu isteseniz veririm." Yaşlı adam, yumuşak sesiyle onu bırakmak istemedi. "Bizimle kal kızım. Bu çöl güçsüzleri affetmez." Böylece Nalan ailenin bir parçası oldu. Yaşlı adamın bakışlarında, yıllardır özlemini çektiği baba şefkatini buldu. Berat ise kendisini koruyan, evi neşeyle dolduran bir ağabey. Serap ise onun hep hayalini kurduğu kardeşti. Nalan artık ev işlerinde yardım ediyordu. Yaşlı adamın giysilerini zamanın izlerini siler gibi özenle yıkıyor. Serap'le yemek hazırlıyor ve ondan mutfağın sırlarını öğreniyordu. Develere su veriyor, onlarla gizlice konuşuyor. Belki de kendini kurtaran dişi deveyi böylece minnetle anıyordu. Sessiz bir akşamda, Berat ve babası ateşin başında otururken, yaşlı adam cebinden sararmış bir kağıt çıkardı ve oğluna verdi. Sesi titriyordu. "Evladım, bu kağıt boynunun borcudur. Ben gittikten sonra aç, bu sana vasiyetimdir." Berat şaşkınlıkla kağıda, ardından babasının beklenmedik ciddiyetine baktı. "Ama baba," derken yaşlı adam gözleriyle onu susturdu. "Bu benim vasiyetim. Her şeyi olduğu gibi bırak." Aylar geçerken yaşlı adam hastalandı. Yaşlılığın yükü bedenini sarsıyordu. Bir gece, aile başında toplandı. Son nefesindeyken Berat'a vasiyetini hatırlattı. Nalan ve Serap'a tebessüm etti. "O gece vefat etti.
Ev sessizliğe büründü. Nalan gözyaşlarına boğuldu. Bu yaşlı adamda kaybettiği babanın sıcaklığını bulmuştu. Sabahleyin onu toprağa verdiler. Eve döndüklerinde Berat ve Serap bir kenara çekildi. Berat o kağıdı hatırladı, çıkardı. Kağıtta şunlar yazılıydı: Nalan'a, malımdan bir kese altın verin. Nalan'a verilecek altın kesesiyle birlikte 10 devede yaşlı adamın vasiyeti olmuştu. Berat ve Serap tereddüt etmeden hemen Nalan'ı çağırdılar ve ona durumu anlattılar. Başta kabul etmek istemeyen Nalan, Serap'ın "Bu babamın vasiyeti. Kabul etmezsen onun güvenini boşa çıkarırsın" demesiyle güçlükle razı oldu. Berat ve Serap doğdukları şehre dönmeye karar verdiler. Nalan'dan onlarla gelmesini istediler fakat Nalan, "Ben bu topraklarda yaşamak istiyorum" diyerek teklifi nazikçe geri çevirdi. Ertesi sabah Berat ve Serap yola çıktı. Nalan ise elinde altın kesesi ve 10 deveyle bu köyde kaldı. Zamanla develeriyle ilgilendi. Alım satım yapmaya başladı ve ticareti büyüdü. Bir yıl sonra, yine gün doğarken uyanmış, yaşlı adamdan miras kalan develer açlıkla inliyordu. Altın kesesini alıp, yem satın almak için pazara gitti. Üzerinde sade ama zarif, dikkat çekici bir elbise vardı. Arpa çuvallarını incelerken boğuk bir ses ona seslendi. Nalan dönüp baktığında, önünde bir iskelete dönmüş adam duruyordu. Yırtık giysileriyle, gözleri çökmüş halde titreyerek ona yaklaşmıştı. Şaşkınlıkla, "Sen de kimsin? Adımı nereden biliyorsun?" dedi. Adam gözyaşlarıyla dolu gözlerini kaldırarak, "Ben Münir, senin eski kocanım. Gözlerinden ve yanağındaki benden tanıdım seni" dedi. Nalan gözlerine inanamadı. Zamanında gösterişli giysilerle kibirli bir tüccar olan Münir, şimdi bir dilenci gibiydi. Sessizce ona baktı. Münir ise yalvarıyordu. "Beni affet Nalan. Sana haksızlık ettim. Bak, şimdi bir tüccarın yanında deve ahırlarını temizliyorum. Odun topluyorum. Senin gibi." Nalan'ın kalbinde adaletin dingin bir sevinci yükseldi ama zafer duygusuyla yetinmedi. Arkasını döndü ve çölün kalbini yaran bir sesle konuştu. "Gücün vardı, beni ezdin. Şimdi merhamet mi istiyorsun? Git, sen de zulmün tadına var" dedi. Sonra oradan uzaklaştı. Develeri onu koruyan sadık muhafızlar gibi peşinden yürüyordu. Evine döndü. Artık daha büyük, daha güzel bir kerpiç evdi. Kendi elleriyle diktiği ağacın gölgesine oturdu. Bir yudum soğuk su içti ve göğe bakarak fısıldadı. "Şükürler olsun Allah'ım. Sıkıntıda kulunu terk etmiyorsun. Hüznü neşeye, yalnızlığı aileye, zayıflığı güce çevirdin." O sırada Münir pazarda öylece kala kalmıştı. Uzakta kaybolan gölgesine bakarken anladı. İlahi adalet asla şaşmaz.